Herkese merhaba arkadaşlar. Son günler içerisinde küresel piyasalar jeopolitik gelişmelerle ciddi anlamda etkilendi. Ateşkes ile başlayan umutlar borsaları desteklerken Fed'in son güncellemesinde güvercin açıklamaları risk iştahını artırmaya başladı. Borsa İstanbul yatay giderken altın ve dövizin dengede kaldığını görüyoruz. Ama ABD borsa tarafında risk iştahı açık. Hatta Nasdaq 100 zirve tazelediği bir gün geçirdi dün. Ve önümüzdeki hafta açıklamalar içerisinde neler var dediğimizde global haber akışlarında Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları olacak. Fed tarafından yeni açıklamalar gelecek. Kripto ETF gibi gündemler olacak. Ve yine bu süreç içerisinde ateşkes sonrasında ilk kurşunu acaba kim sıkacak diye herkesin yine bir beklentisi var. ABD tarafında Nasdaq tüm zamanların zirvesini kırdığı bir gün geçirdi dün ama S&P'de aynı durum yok. Bariz bir şekilde büyük teknoloji şirketleri burada lokomotif işlevinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve ABD'nin ilk 500 şirketini temsil eden S&P'de benzer hareketleri görmememizin nedeni piyasalarda güven ortamı net bir şekilde oturmuş durumda değil. Biraz daha seçici bir yükseliş söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışındaki diğer borsalarda Avrupa'da, Asya'da yatay seyir, yüksek volatilite ve yatırımcı moralsizliği aynı şekilde devam ediyor. Özellikle iç piyasamız adına. Diğer piyasalarda çok büyük değişimler aslında yok. Almanya gibi, Japonya gibi borsalarda da ciddi düşüşler görülmedi. Yönsüz bir şekilde nötr hareketler sergilemeye devam ediyorlar. Bunun dışında iç piyasamız adına da önümüzdeki ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağına dair spekülasyonlar şimdiden başladı. Bana göre nacizane fikrimce 300 bas puan gibi bir faiz indirimi önümüzdeki ay için önümüzde olacak ve muhtemelen bununla birlikte bir süre sonra iç piyasa adına bazı şirketleri değerlendirmek gibi senaryolarımız da olacak. Yani kısa vadeli bir yükselen ivme söz konusu olabilir. Tabii bunun dışında borsa yatırımcıları 4 gün sonra gelecek olan CHP kurultay davasını da takip edecek. Buradan gelecek mesajlara odaklanacak. Yani yurt dışı piyasalarına baktığımızda, Amerika'ya baktığımızda çok iyi inovasyonlar üreten teknoloji şirketlerini, yapay zeka şirketlerini vesaire konuşabiliriz. Çok fazla teknoloji konuşabiliriz borsaları anlatırken ama iç piyasamızı konuştuğumuzda 4 gün sonra gelecek olan CHP kurultay kararlarını piyasalar takip edecek. Ve gerçekten iç piyasada yatırımcıların önem verdiği bir olay haline geldi. 4 gün sonra burada revize edeceğimiz fikirler olacak mı hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında globalde sakin bir haber akışı içerisindeyiz. Powell yaptığı son güncellemede, son yorumlarda önceki gün yine bekle gör modunu teyit etti. İnceden faiz indirimine bir ışık verdiğine dair sinyaller piyasada iştah artırdı. ABD piyasalarındaki ekstra yükselişleri de yine buraya bağlayabiliriz. Piyasalar şu anda tam anlamıyla duygusal olarak bir karmaşa içerisinde. ABD tarafında yatırımcılar teknoloji hisseleriyle aşk yaşıyor. İç piyasada yatırımcılar da siyasi taraftan gelecek haberlere kilitlenmiş durumda. Ama yine bu noktada ateşkes sonrasında atılacak ilk kurşun ekonomik güveni yine vurabilir diyebiliriz. Bu yüzden piyasalar anlamında tetikte olmakta fayda var. Benim zaten defansif yorumlarımın nedeni de bu süreç içerisinde bu. Defansif demek komple dışarıda olmak değil. Kısmi olarak riskleri azaltmak anlamında bir defansif yorumdan bahsediyorum. Ve iç piyasa adına tekrar söyleyeyim ki bu Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı karar ve yön yılın ikinci yarısı anlamında iç piyasamızda Borsa İstanbul'a yön verecek. Yani iç piyasamız adına Borsa İstanbul'un güncel görünümünde grafiğe baktığımızda dolar bazlı grafikte son derece dip alanlarda seyrinin devam ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki 4 günlük 5 günlük süre zarfında gelebilecek potansiyel olumsuz bir hareket söz konusu olursa aşağı doğru atılacak fitiller içerisinde riskli dahi olsa yeni değerlendirmeler yapmak niyetindeyim. Piyasalardaki haber akışlarını takip ederken her zaman söylediğim bir sözüm var. Ben kendi trendimi takibe devam ederim. Ve benim çizdiğim trend içerisinde Borsa İstanbul'un son derece ucuz olduğunu ama yatırım yapmak için biraz daha beklemenin makul olduğunu konuşuyorum. Artık önümüzdeki hafta içerisinde burada yeni değerlendirmeleri konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Benim için ciddi bir bekleyiş dönemi aslında iç piyasa adına doldu. TL bazlı paritede de daha önce ucuzluk işareti veren alan, daha önce takip ettiğimiz alan 8500-8700 bölgesiydi. O bölgeye doğru bir iniş yeniden gerçekleşse yine ucuz olduğu bir kanı içerisinde olurum. Önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri değerlendirip buradaki potansiyel fırsatları konuşabiliriz diye düşünüyorum. Altın tarafına baktığımızda ise altını potansiyel destek seviyeye doğru bir gevşettiklerini görüyoruz. Bakın 3290 seviyesi benim işaretlediğim ilk destek seviyesiydi. Buraya hemen hemen indiği bir akış gösterdi ons altın. Ki bu hareketin çok olağan karşılanması gerektiğini
bu süreç içerisinde konuştuk. Yani bu alt alanı da ziyaret etmesi benim için yine olağandır. Bu bölgeyi kırıp alt alanlara inmesini beklemem. Daha önceki alanlarda çalıştığı gibi. Burada da aynı durumu beklerim. Toparlanıp yukarıya doğru hareketini ons altın gösterir diye düşünüyorum. Yatay giden trendi kısa bir müddet sonra tamamlanıp yükselen ivme içerisine girmesini altın tarafında bekliyorum. Bunun gram altın tarafında sirayetini göreceğiz. Gram altın ilave olarak dolar TL'den de destek almaya başlayacak. Bakın önümüzdeki ay faiz indirimlerinin gelmesiyle birlikte dolar TL'de ufak ufak yukarıya doğru gidişi daha fazla görmeye başlayacağız. İşte bunun etkeni olarak gram altın yatırımcılar için gerçekten önemli. Ve bu süreç içerisinde 4160 seviyeleri bir sonraki destek seviyeydi. Burayı net olarak test etmedi. Daha önce konuştuğumuz seviyelerde olduğu gibi. Ama potansiyel ucuzluğa, bu dönem içerisindeki potansiyel ucuzluğa yakın bir alanda gram altın. Ben gram altının önümüzdeki aylar içerisinde yatırımcılara kazandırmaya devam edeceğini düşünüyorum. 4500 ve daha yukarısına giden bir gram altın izleyebiliriz kanısındayım. Aynı durumu gümüş için de tekrar ediyorum. Merkez Bankası'nın yeni yönelimi, dolar TL'deki yeni hareket durumu ve ons altındaki potansiyel dinlenmenin tamamlanması hem altını hem de gümüşü yukarıya doğru yeniden sürmek için gayet makul gerekçeler. Gümüş tarafında gram altın gibi ucuz bir bölgede olduğunu söyleyemesem de aynı altın gibi potansiyeli bariz bir şekilde yüksek. Buradaki 44.70 seviyesi önümüzdeki süreç içerisinde gümüşün gram tarafında destek olarak çalışacaktır. Bu ürünleri tutan, bu ürünleri tutmaya devam eden yatırımcılardan biriyim ben de. Dönem dönem yatay, dönem dönem yükselen hareketleri gördük. Önümüzdeki süreç içerisinde yataydan ziyade yükselen akışları görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Artık karları daha fazla artırmanın zamanı altın tarafında da gümüş tarafında da geldi. Bakınız Nasdaq demişken Nasdaq tarafını da göstereyim kısaca. Hani piyasalarda çok büyük değişkenlikler yok ama bunu göstermem lazım en azından. Nasdaq daha önce zirve yaptığı alanların da üzerine çıktı. Direnç seviyelerini aştığı bir akış içerisinde şu anda halihazırda. En pozitif piyasa burası oldu ve bu piyasayı gerçekten şu bölgelerde değerlendirmek bizim için çok büyük bir şans oldu belki de. Çok güzel bir alanı değerlendirdik. Yani %30'ların üzerinde getiri yaptı Nasdaq ve katıl sohbetlerinde de bunu anlattım. Hani diyorum ki ABD borsasının tarihsel ölçekte %20, %30 gibi kazanç verdiği ve bu kazancı ancak bir yıllık zaman zarfında verdiği bir ortamda biz burada 1,5-2 ay içinde bu kazanç ortalamalarını gördük. Bu yatırımcı için gerçekten büyük lütuf. Ama böyle kazançlar gördükten sonra da kısmi kar almaları, defansif hareket etmeleri bu süreç itibariyle normal karşılamak lazım. Çünkü ben burada iyi kazandıysam ettiğim karları ezdirmek istemem. Ve önümüzdeki süreç içerisinde ABD borsada da bu henüz kırdığı 22.000 seviyesi destek olarak çalışacaktır. Gap bıraktığı bölgeyi de alırsak şuraya 21.867 bölgesini koruduğu sürece yukarıya doğru yavaş yavaş hareketi devam eder. Ama yükseliş beklerken dahi iyi potansiyel bir kar olduğunda karları ezdirmemek için risk azaltmayı uygulamak en mantıklı, en doğru seçenek. Ben hiçbir indikatörümde ABD borsa tarafında düşen bir akış görmüyorum. Negatife gidiş görmüyorum ama yine de bunlara rağmen kar alma seçeneklerimi değerlendiriyorum kendim için. Aldığım hisselerin yarısını dışarıya çıkartabiliyorum. Bu tamamen stratejik bir olaydır. Ve hangi piyasa olursa olsun iyi kazançlar elde ettiğinizde bunları uygulamanız lazım. Bunun dışında kripto para tarafına baktığımızda Bitcoin son akış içerisinde, bizim son takip ettiğimiz alan içerisinde 104.800 seviyesini aşmasıyla birlikte burada Bitcoin'in yeniden pozitif bölgeye döndüğünü anlattım ki daha önce pozitif olarak işaretlediğim, anlattığım bölge 106.800 bölgesiydi. Bu seviyeyi şu bölgeye geldiği alanda revize ettim. 105.000 seviyesinde bunu Twitter üzerinden de paylaştım. Bitcoin pozitif bölgeye yeniden girdi. Pozitif bölgeye girmesiyle yine yükselen bir ivme gösterdi. %2, %3 gibi. Ama bu yükselişler beni mutlu ediyor mu derseniz etmiyor. Altcoin'lerde olan yatırımcıları da memnun etmiyor. Çünkü trendlerde yatırımcılara iyi kazandıran bir akış son süreçler içerisinde görmedik. Tabi birkaç aylık periyotta baktığımızda Bitcoin'de, Ethereum'da, demirbaş altcoin'lerde iyi kazanımlar elde ettik. Yani 78.000 dolardan Bitcoin'i almak ya da 1500 dolardan Ethereum'u almak çok güzel fırsatlardı ama son süreç içerisinde piyasa yataya bağladı. Can sıkıcı bir hale geldi. Yatırımcıların moralsizliği de arttı. Yani biraz daha geriden olaya baktığımızda Bitcoin son süreç içerisinde ne yaptı dediğimizde Mayıs dönemi itibariyle ciddi zigzaklar sonucunda olduğu fiyat skalası hala 100.000, 110.000 bölgesi aralığında. Yani %10'luk bir range alanına sıkışmış durumda Bitcoin. Tabii yatırımcıların burada mutsuz olmasının nedeni de az önce bahsettiğim
bahsettiğim gibi ABD borsa tarafında çok daha fazla yükselişleri hemen 1-1,5 ay içerisinde görme imkanı bulduk. Nvidia'da, Tesla'da ya da benim takip ettiğim diğer hisselerde, CrowdStrike'da bu 1-1,5 ay içerisinde çok daha fazla kazanç imkanlarını gördük. Tabi bunları da değerlendirmek lazım muhakkak. Ama kripto para piyasasında daha bir şey görmedik. Yani benim övüneceğim bir kazanç ortamında değiliz. Bitcoin'i ben en son değerlendirdiğimde 78 bin dolardan aldım. Bu seviyelere geldi ama hala beni mutlu eden bir akış kripto para piyasasında bariz bir şekilde yok. Ve bu akışta Bitcoin 104.842 seviyesini korumaya devam ettiği sürece trenddeki pozitiflik devam eder. Bu bizim için neden önemli? Bu bizim için şu açıdan önemli. Mesela Ethereum grafiğini açtığımızda Ethereum'da 2452 seviyesini aştı. Orayı test ettiği bir bölgede şu anda. Ethereum'un bu seviyeyi korumaya devam etmesi lazım. Birden fazla parametre var dostlar. Bakınız. Bitcoin bahsettiğim eşiği korumalı. Ethereum bahsettiğim bu eşiği korumalı ve total 3 grafiğinde de yeniden şu üst bölgeye dönüş görmeliyiz. 840 milyar dolar seviyesine. Buraya yakın bir alanda aslında. Çok uzak bir alan içerisinde değil. En azından bu işaretleri görmeliyiz. Ne için dediğimizde altcoin'lerde daha fazla yükselişleri ya da ciddi yükseliş alanlarını konuşmayı değerlendirmek için en az bunları görmemiz lazım. Ve en önemli katmanda Bitcoin dominansının yaptığı harekette %65.30 seviyesindeki alanı aştıktan sonra hala güçlü yapısını herhangi bir şekilde bozmadan yükselen ivmesine burada devam ediyor. Ve bu ivme Bitcoin dominansında bozulduktan sonra altcoin'lere para akışını konuşmaya başlayacağız. Aslında bir süredir yatay giden trend içerisinde bunlarda büyük değişimler yok. Büyük tekrarlar içerisine de kendimi sokmak istemiyorum. Kripto para piyasası adına en pozitif olarak gördüğüm ürün Bitcoin. Bitcoin'de destek seviyesinin üzerinde ama altcoin'lerde sallantı devam ediyor. O yüzden kriptoda da biraz defansif kalmak bu süreç içerisinde mantıklı. ABD'de iyi kazançlar olduğu için kriptoda da altcoin'lerde sağlıklı trend kazanımları olmadığı için olaya bu gözle bakmamız lazım. Bunun dışında şunu da söylemek isterim. Benim web sitemdeki bu grafikler bölümünde Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana gibi bu altcoin'lerin destek dirençlerini buradan tıkladığınızda alt alanlarda görebilirsiniz. Hangi destek, hangi direnç olduğunu takip edebilirsiniz. Sadece buradaki 4 ana ürünün destek dirençleri var. Onu da söylemek isterim. Bitcoin'e tekrar dönecek olursak 104.800 seviyesi bakın burada takip edilecek güçlü destek seviyesi haline geldiğini söyleyebiliriz. 106.800'ün altında kaldığında 104.800 seviyesi önemli destektir. Aynı şekilde Ethereum'da net bir kazanım göstermeye çalışıyor 2450 bölgesini. Burayı kazanamadığında 2398 bölgesi önemli destektir. Bu destekler seviyesinde ben ne yapıyorum dediğimde kendi kısa vadeli trade'lerimi, değerlendirmelerimi yapıyorum. Mesela komisyon konusunda büyük avantajları olan OKEX.TR gibi borsalarda bu değerlendirmeyi yapmayı tercih ediyorum. Video altında bunların linki var. Dileyenler bunları kullanabilir. Ben gerçekten aktif olarak kullanıyorum. Bunların dışında konuyu toparladığımızda genel piyasalarda yatırımcıların en mutlu olduğu yer ABD piyasası, en mutsuz olduğu yer Borsa İstanbul ve altcoin yatırımcıları olduğunu söyleyebiliriz. Altın, gümüş gibi, Bitcoin gibi ürünlerde biraz daha yatay hareket ediyor. Yatırımcıların psikolojisi, morali çok yerinde değil ortalamalarda aslında. Ve haftalık kapanışlar bize biraz daha yön verecek. Piyasalardaki güçlü görünümleri biraz daha destekleyecek diye düşünüyorum. Pazartesi günü daha sağlıklı bir piyasa akışıyla yeni değerlendirmeleri yapabiliriz. Kanaatindeyim. İlave edebilecek şimdilik yeni bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.